Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bu yöntemle herkes tel tel ayrılan katmer yapabilecek. Haydi bu lezzetli tarifin yapım aşamalarına hep birlikte geçelim. Bir kabımızın içerisine şöyle 1,5 su bardağı oda ısısında su koyuyorum. Tarifimde 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker kullanıyorum. Tuzum ve şekerim suyumun içerisinde iyice eriyene kadar su ve şeker ve tuzumu karıştırıyorum. Şimdi tarifimizin ununu ilave edeceğiz. Kabımda 5 su bardağı un var. Bunun 4'ünü ayırarak suyumun üzerine ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edeceğiz. Şöyle önce spatulam ile unum ve suyumu karıştırıyorum. Sizlerin de gördüğü üzere hamurumuz hala çok yumuşak. Bence birazcık daha un ilavesine ihtiyacı var. Şimdi şöyle ilk etapta elimle de bir yoğuruyorum. Evet, hamurum aşırı yumuşak. Şimdi kalan o 1 su bardağı unu da ilave ediyorum. Şimdiye kadar 5 su bardağı un kullanmış olduk. Bu tarifimizde yumuşak bir hamur elde etmek istiyoruz ama bu kadar yumuşak değil. Birazcık daha ben tarifime un ilavesi olması gerektiğini düşünüyorum ve yarım su bardağı daha un ilave ediyorum. Toplamda 5,5 su bardağı un kullanmış olduk. Bu tarz tariflerde lütfen unu kıvamını kontrol ede ekleyin. Şimdi tezgahımı hafif unluyorum. Yoğurduğumuz hamurumuzu şöyle istediğimiz kıvam bu. Videoda gördüğünüz kıvama geldi ve unumun üzerine alarak buradaki unları da kullanarak bir kez daha yoğuruyorum. Üzerine de birazcık daha un serptim. Gördüğünüz üzere tam istediğimiz kıvamda bir hamuru elde etmiş olduk. Önce içeriden dışarıya, sonra avuç içimizle hamurumuzu yoğuruyoruz. Ben hamurumu yoğururken siz de videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hamurumuzu böyle bu şekilde 3-4 dakika yoğuruyoruz. Bu hamurda mayasız olduğu için yoğurma işlemi önemli. O yüzden lütfen iyice yoğurmayı önemseyin. Yoğurma ve dinlenme bu hamurun püf noktası. Şimdi hamuruma son şeklimi veriyorum. Şöyle alta doğru da topluyorum. Artık hamurum yavaş yavaş hazır. Şimdi hamurumuzu yoğurduğumuz kabına koyuyoruz. Bir 10 dakika daha dinlendireceğiz. Şimdi 10 dakika hamurumun üzerini örtüyorum temiz bir bezle ve dinlenmeye bırakıyorum. 10 veya 15 dakika mutlaka hamurumuzu dinlendirin. Şimdi hamurumuz dinlendi. Şöyle kıvamını da size göstereceğim. Gördüğünüz üzere şöyle kendini iyice saldı. Şimdi hamurumuzu tekrar yoğuracağız. Evet, tekrar matımı unluyorum. Hamurumu tekrar şöyle içeriden dışarıya katlaya katlaya avuç içimle yoğuruyorum. Yoğurduğum hamuruma artık yavaş yavaş son şeklini vereceğiz. Gördüğünüz üzere gerçekten pürüzsüz kıvamda bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumu şöyle tekrardan içe katlıyorum ve artık son şeklini veriyorum. Evet, hamurumuz artık hazır. Aslında oldukça kolay, pratik bir hamur. Şimdi hamurumu ortadan ikiye bir bıçak yardımıyla veya bir hamur kesiciyle kesiyoruz. Ben hamurları bıçak yardımıyla niyeyse kesmeyi daha çok seviyorum. Şimdi hamurumu ortadan ikiye böldüm ve bir parçasını şöyle iki elim ile rulo yapıyorum. Şimdi buradan da bezeler çıkaracağız. Buradan 5 beze çıkaracağım. Hamurumu 5'e bölüyorum bir bıçağım yardımıyla gördüğünüz üzere. Yani toplamda 10 tane katmer elde etmiş olacağız. Hamurumuzu böldük. Şimdi bezeleme zamanı. Elimizle iyice bastırarak burada ve hızlı hızlı hamurumuzu beze yapıyoruz.
hızlı 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 avuç içimizde çevirerek bezemizi hazırlıyoruz. Şimdi şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum. Pürüzsüz kıvamda güzel bezeler elde ettik. Hemen şöyle bir tanecik daha yapalım. Bezelerimiz hazır. 10 tane bezemizi hazırladık. Şimdi bir tepsimizi unluyoruz. Altını şöyle hafif unluyorum. Bezelerimi bu tepsime koyuyorum. Şöyle hepsini bezelerimin tepsime yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra bezelerimin üzerine şimdi tekrar şöyle hafif elimle un serperek unluyorum ki bezelerim yapışma yaşamasınlar diye. Şimdi unladığım bezelerimin üzerini streç filmim ile kaplayacağım. Şöyle bir streç film ile bezelerimin üzerini kaplayarak hava almasını engelliyorum. Dakika daha bezelerimi dinlendiriyorum. 150 gram tereyağımı erittim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edip karıştırıyorum. Bu karışımı hamurlarımızın arasına süreceğiz ve bu tereyağı sıvı yağ karışımı sebebiyle hamurlarımız kat kat ayrılacak. Şimdi tarifimizi açma zamanı. Yine matımızı unluyoruz. Bir adet bezemizi alıyoruz. İlk önce çevire çevire elim ile bastıra bastıra bezemi şöyle elim ile küçük bir pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Daha sonra merdane ile açacağım ben. Kolay gelenler oklavayla da açabilir. Hamurumu yine çevire çevire merdanem ile şöyle açacağım. Şimdi bu hamurumuzu zarf şeklinde kapatacağız. İsterseniz yuvarlak açabilirsiniz. İsterseniz benim gibi biraz dikdörtgen gibi de açabilirsiniz ki şekli düzgün olsun diye. Ben şimdi bu hamurumu biraz dikdörtgen açacağım. Böyle ince açmaya çalışıyoruz biraz. Zaten hamurumuz o kadar kolay açılıyor ki siz de yaptığınızda şaşıracaksınız ne kadar kolay açıldığını. Gördüğünüz üzere incecik bir hamur elde ettik. Şimdi ben size şöyle hamurumuzu da göstermek istiyorum. Böyle ince güzel bir yufkamız oldu. Şimdi tarifimizin yağlama aşamasına geldik. Açtığımız hamurumuzun her yerine yağ gelmesi çok önemli. İsterseniz benim gibi yağı böyle fırçayla da sürebilirsiniz. İsterseniz şimdi size bir yöntem göstereceğim. O şekilde de daha iyi yağlanmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi kenarlarından hamurumu şöyle katlayarak açarak her yere yağın değmesini sağlıyorum. Bütün kenarlarıma bu işlemi uyguluyorum. Şöyle hamurumuzun gerçekten iyi yağlanması burada önemli. Şöyle bütün kenarlarımı yağladım. Yine de kenarlarda kuruluk kaldı biraz. Oralara da birazcık fırçayla tekrar sıvı yağ, tereyağı karışımımdan geçiyorum. Şimdi hamurumuzu nasıl katlayacağımıza geçelim. Önce bir kenarını katlıyoruz. Katladığımız kenarının üzerine yine hiç boşluk kalmayacak şekilde sıvı yağ, tereyağı karışımımızı sürüyoruz. Bu yağ karışımı demin de söylediğim gibi katmerimizin tel tel ayrılmasını sağlayacak. Gördüğünüz üzere mayasız hamur olmasına rağmen şimdiden kenarlarda kabarmalar başladı bile. Çok doğru kıvamda bir hamur elde ettik. Şimdi diğer kenarını da katlıyorum. Evet, o kenarımızın üzerine de tekrar tereyağı sıvı yağ karışımını her yere gelecek şekilde sürüyorum. Şöyle yumurta fırçam ile her yerine yağ karışımı gelene dek sürüyorum. Şimdi artık bu kenarı da bitirdikten sonra diğer kenarın katlanmasını göstermek istiyorum sizlere. Şöyle kenarlarda boşluk kaldı. Hiç boşluk kalmasın bu tarifte. Şimdi iki kenarımızı da yağladık. Üst kenarımızı da elimizle alıyoruz. Ortaya kadar şöyle katlıyoruz ve bu kenarımıza da yine yağ sürüyoruz. Tam bir zarf şeklinde kaplayacağız hamurumuzu. Şöyle bu kenarı da iyice yağlayalım. Her yerine yağ gelsin. Evet, şimdi son kenarın katlamasına geçtik. Bu kenarda bir detay var.
Bu kenarı da katlıyoruz ama bu kenarın üzerine yağ sürmüyoruz. Bu tavaya değecek olan kenar, iki tarafı yağsız hamurumuzun altı ve üstü. Çok bastırmadan yumuşak dokunuşlarla şöyle hamurumuzu biraz sağdan biraz soldan diyeyim açıyoruz. Hafif inceltiyoruz. Şimdi bu açtığımız hamuru tekrar 10 dakika dinlendiriyoruz ki içindeki yağ iyice emsin. Şimdi yapışmaz bir tavamı aldım. Yüksek ateşte, ne kısık ne orta, yüksek ateşte ısıttım. Hamurumu koydum. Şimdi hamurumun pişme aşamalarını hiç kesmeden sizlere göstermek istiyorum ki hani böyle yeni yapacak arkadaşlar da zorlanmasın. Hamurumuz yaklaşık 1,5 dakika civarında pişecek. Böyle arkasında kabarcıklar oluştukça çevire çevire 3-4 kez çevir ya da 5-6 kez, yani çevire çevire hamurumuzu pişireceğiz. Evet, şimdi bakın ısı değdikçe hamurumuz öyle bir kabarmaya başlayacak ki yavaş yavaş şimdi arkalı önlü çevire çevire pişiriyorum. Evet, hamurumuz yavaş yavaş fosur fosur kabarmaya başladı. Dediğim gibi bu yöntemle herkes katmer yapabilir. Hamur açmayı çok bilmeye de gerek yok. Gördüğünüz üzere nasıl kabardı hamurumuz. Bu lezzetli tarifi lütfen arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da bu lezzetli tariften faydalanabilsinler. Evet, artık katmerimiz yavaş yavaş pişmek üzere son halini alıyor. Artık tavamdan bir servis tabağıma katmerimi alıyorum. Katmerlerimi pişirdim. Şimdi size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere şu tel tel her katı ayrılıyor. Ben videoda çok düzgün açamadım ama yapan, deneyen herkese afiyet olsun.